Masaüstü bilgisayarlarda yaşanan ekran kartı stok sorunu ve yüksek fiyatlar yüzünden artık oyuncular hiç olmadığı kadar düzüstü bilgisayarlara yönelmiş durumdalar. Ben de bugün bu sektörde ismini kanıtlamış olan Monster markasının A5 17.1 modelli oyuncu laptopunu inceleyeceğim. Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Söylediğim gibi bugün Monster markasının A5 17.1 modelli oyuncu laptopunu inceleyeceğiz. Kutu içeriğinden hızlıca geçiş yapmak istersek, laptopun kurulum aşamalarından bahseden bir kitapçık kutu içerisinde bulunmakta. Ayrıca internet olmayan bir ortamdaysanız eğer yine sürücüleri kurabileceğiniz bir flash disk de kutu içerisinde bulunmakta. Cihazın sahip olduğu adaptör batarya da kutu içerisinde bulunurken Monster tarafından gönderilen bir sırt çantası da kutu içerisinde hediye olarak bulunmakta. Cihazın sahip olduğu dış tasarımla başlarsak eğer 2.2 kilogram ağırlığa sahip cihaz 24.9 milimetrelik bir ince bir tasarıma sahip. Genel olarak sert plastikle tasarlanmış olan kasa metal yüzeylerle de desteklenmiş. Ekranın arka yüzeyinde fırçalanmış metal yüzey bulunurken bu metal yüzeyin orta kısmında da ışıklandırılmış Monster logosunu görmekteyiz. Yine ışıklandırma özelliğine sahip estetik ve şık olan klavyenin etrafında da metal yüzeyler kullanılmış. Kasanın arka yüzeyinde güç girişi bulunurken bildirim ışıkları kasanın ön yüzeyine konumlandırılmış ve kasanın sağ ve sol taraflarında da kulaklık girişi, mikrofon girişi ve USB girişleri bulunmakta. HDMI ve DisplayPort çıkışı ise kasanın arka yüzeyine konumlandırılmış. Oyun için dedik, oyuncular için dedik 144 Hz'lik yenileme hızı tabii ki oyuncu laptoplarında aranan bir özellik. Bu cihazda da 15.6 inçlik ekranda 144 Hz'lik yenileme hızı 1080p çözünürlük bir mat ekran kullanılmış. Böylelikle yan yüzeylerden de baktığımızda ekranda parlamalar olmuyor. Yine de renkleri tam anlamıyla canlı görmek için tabii ki ekrana karşıdan bakmak en verimlisi. Cihazın sahip olduğu donanımlara geldiğimizde ise işlemci tarafında Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcilerinden biri olan 11400H işlemcisi kullanılmış. 2.7 GHz'den 4.5 GHz'e kadar booslanabilen işlemci 12 MB'lık bir ön belleğe sahip. 45 Watt'lık TDP değerine sahip olan işlemci 10 nanometrelik bir teknolojiyle üretilmiş. Günlük işlerde rahatlıkla işimizi gören işlemci ayrıca oyun tarafında da oyunlarda tam performans almamızı sağlıyor. Gelelim ekran kartına. Monster bu modelde RTX 3050 ekran kartını tercih etmiş. Nvidia RTX 3050 ekran kartı yine Ampere mimarisiyle 8 nanometrelik bir şekilde üretilen bir ekran kartı. 4 GB'lık GDDR6 bellekleri bulunan ekran kartında 128 bitlik de bir band genişliği bulunmakta. 1740 MHz'e kadar da çekirdeğini booslama imkanımız oluyor. Normalde 60 Watt'lık bir enerji ile çalışırken yeni çıkan bir teknolojiyle beraber artı 15 Watt'lık bir enerji imkanı da sağlanıyor. Böylelikle daha yüksek performans alabiliyoruz. Hikaye tabanlı oyunlarda RTX teknolojisini ve DLSS teknolojisini kullanarak tam verim alırken ayrıca 144 Hz'lik ekrandan da rekabetçi oyunlarda 144 FPS'in üzerinde FPS alabiliyoruz. Bu bağlamda hem günlük kullanımlarda hem de oyunlarda tam performans ekran kartından alabiliriz ve rahatlıkla işimizi görecektir. 16 GB'lık DDR4 belleği bulunan cihaz çift kanal teknolojisini kullanmış ve 3200 MHz'lik hızlarla gelmekte. Ayrıca 64 GB'a kadar da RAM desteği bulunmakta. Bu modelde 16 GB'lık RAM'ler kullanılmış. Bazı modellerde 8 GB'lık RAM'ler kullanılıyor. 16 GB'lıkları tercih etmenizi öneririm. Tam performans alabilmeniz için oyunlarda 16 GB'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Depolama noktasında 500 GB'lık M2 depolama birimi kullanılmış. Ayrıca sonradan 2 adet daha M2 ekleme imkanınız oluyor veya bir adet de 2.5 inçlik SSD ekleyebiliyorsunuz. Okuma yazma noktasında 2300 MB bölü saniye okuma değeri ve 940 MB bölü saniye yazma değerlerine sahip. 500 GB'lık kapasite günlük kullanımlarda rahatlıkla işinizi görecektir. Oyun anlamında yeni çıkan oyunların boyutu düşünüldüğünde yeterli olmayabilir. Dediğim gibi sonradan içerisine M2 veya SSD ekleyebilirsiniz. Okuma yazma değerlerine de baktığımızda hiç de kötü değerlere sahip değil. Bu kadar güçlü donanımları kullanırken tabii ki cihazın ısınma sorununu da düşünmeniz gerekiyor. 2 adet içerisinde 8 milimetrelik
fan bulunmakta. Bu fanlar 3 adet hava çıkışıyla içerideki sıcak havayı dışarı atmakta. Günlük kullanımlarda ısı değeri fazla olmazken oyunlarda yüksek performans modunda ise ısı değerleri biraz yükselmekte. Bu noktada ise turbofan teknolojisi devreye girmekte. Fanlar turbo hızla çalışırken içeride ısınan havayı hızlı bir şekilde dışarıya atmakta. Tabii bu biraz gürültü yapsa da yine ısı noktasında bize verimli bir şekilde dönüş yapıyor. Cihaz üzerinde 2'şer wattlık 2 tane hoparlör bulunmakta. Yine günlük işlerde, webde gezinirken veya bir film izlerken, işimizi görürken, oyunlarda ses kasma gibi durumlarda ise yetersiz tabii ki kalıyor. Bu noktada yine harici hoparlör veya kulaklık kullanabilirsiniz. Sahip olduğu ekranın üst kısmına da HD çözünürlüğe sahip bir kamera konumlandırılmış. Gayet net görüntüler alabildiğiniz bu kamerada online görüşmelerde karşı tarafa net görüntüleri iletebiliyorsunuz. Ayrıca cihazda bulunan harici mikrofonla da yine online görüşmelerde sesinizi karşı tarafa net bir şekilde iletebiliyorsunuz. 150 wattlık 7.7 amperlik güç çekebilen adaptör 4 hücreli bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor. Cihazın sahip olduğu batarya ise hiç de fena sayılmayacak sürelere sahip. Oyunlarda tam performansta 1 saatleri görürken günlük kullanımda ise 2 saatleri görmektesiniz. Cihazın üzerindeki giriş ve çıkışlara geldiğimizde ise HDMI 2.0 bir adet çıkışı bulunmakta. Mini DisplayPort çıkışı yine bir adet bulunmakta. USB noktasında toplamda 4 adet USB girişi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi 2.0 olurken diğer 3 tanesi ise 3.2 olarak bulunmakta. Bu 3.2'lerden bir tanesi ise Type-C girişi. Tabii ki hoparlör çıkışı ve mikrofon girişi yine cihazda bulunmakta. Ayrıca kart okuyucu da cihazda bulunmakta. Tasarımından bahsettik. Sahip olduğu donanımlardan bahsettik. Şimdi gelelim oyun testimize. Monster'ın bu canavarıyla bakalım oyunlarda hangi performansları alacağız. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. On a new adventure. Adventure. Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. Let me go, it's my time. Watch
space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away, we won't see another day. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. You'll find me dancing on my own. Nowhere to be, nowhere to go. In the rhythm, I don't think of you. Don't call me up when you're feeling blue. You'll find me dancing. Oyun testlerimize de baktıktan sonra artık videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Ve kafanıza takılan soruları yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.